Herkese selam. Bu gece biraz farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Victoria dönemi Londra'sının sisli, kirli ve gaz kokulu dünyasına adım atıyoruz. Büyük hayallerin, endüstriyel başarıların ve insan ruhunu ezen yoksulluğun şehri burası. Bu, Sherlock Holmes'un maceralarına ya da Kraliçe Victoria'nın saray partilerine ev sahipliği yapan görkemli Londra değil. Burada gününüzü kurtarmak küçük bir mucize gibi. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi şehirden ve hangi saatlerde izlediğinizi yazmanız beni mutlu eder. Gözlerinizi açıyorsunuz ve karşılaştığınız ilk şey kardeşinizin ayağı. Yüzünüze birkaç santim uzaklıkta, sanki kirli bir rüyanın hafifçe titreyen yansıması gibi. Hoş geldiniz. Burası tek odalı odanız. Yatak odası değil, bir oturma odası. 6 kişiyle paylaşıyorsunuz bu odayı. Bir yatak, yapısal bütünlüğü şüpheli 2 sandalye ve uzun süredir ortalıkta dolanan bir fare var. O kadar ki ondan kira almaya değer mi diye düşünüyorsunuz. Duvar kağıdı yok. Sadece eskiden bir şeylerin olduğu yerlerden kalan duvar parçaları var. Tavan yağmur yağdığında sızdırıyor. Yağmasa bile ilgilenmediğiniz bir damlama var. Şömine sadece dekoratif. Hava nemli, zemin ise yapış yapış. Sanki sizi evden çıkmamanız için uyarıyor. Ölümlülüğünüzle yüzleşiyorsunuz. Kırım Savaşı'ndan beri yıkanmamış bir yün battaniyeye sarılısınız. Yastığınız muhtemelen uzun süredir unutulmuş bir çorapla karışmış samandan yapılmış. Su tesisatı yok. Köşedeki kova günün saatine ve çaresizlik seviyenize göre tuvalet, banyo ve acil su kaynağı olarak kullanılıyor. Sabahları ağzınızdan nefes almayı öğreniyorsunuz. Biraz yardımcı oluyor. Bir pencere var. Eğer pencere diyebiliyorsanız. Dışarıdan çoğunlukla sadece takla atan satıcılar, 3 kapı öteden öfkeyle öksüren bir komşunun sesleri duyuluyor. Pencere, kasabanın artıklarını ve komşunun keçisini gören bir sokağa açılıyor. Ama siz bunu düşünmemeye çalışıyorsunuz. Her sabah ailece bir yürüyüşle başlıyor. Soğuktan korunmak için battaniyelerin altında gezinmek zorundasınız. Lavabonun etrafında sadece sandalye kapmaca oynar gibi yer değiştiriyorsunuz. Ve biri her zaman lazımlığı devirecek. Ve yine de bu oda hala evimiz. Komşunuz çalınan botları için bağırmadan önce hangi döşeme tahtasının yapıştığını, hangi köşenin damladığını, hangi pencerenin sallandığını siz biliyorsunuz. Kokuyu, tozu ve tuhaf aidiyet hissini hissediyorsunuz. Ama yanılmayın, burası rahat değil, şirin de değil. Buradan çıkarken biraz acı çekiyorsunuz. Çünkü dışarıdaki sokaklar da daha nazik olmayacak. Ön kapıdan sendeleyerek çıkıyorsunuz. Gözlerinizi kırpıştırıyor ve yeni bir güne adım atıyorsunuz. Yarım ekmeği sıkıca kavradınız ve bir anda kendinizi boğucu bir sis duvarının içinde buluyorsunuz. Ama bu romanlardaki romantik mum ışığıyla aydınlanmış Londra sahnelerinden çok uzak. Hayır, burası Victoria dönemi Londra'sının ünlü süpermarketleri ve kalabalık sokakları. Soğuk, nemli hava ciğerlerinizi yakıyor. Giydiğiniz kalın kıyafetler bile sizi tam anlamıyla koruyamıyor. Gökyüzü, sokaklar, her şey gri. Adımlarınızın ucunu dahi seçmek neredeyse imkansız. Sisin içinde ileride bir sokak lambası mı var yoksa bir at mı? Anlamak güç. Her yön tehlikeli. Bu sis sadece bir hava olayı değil, ölümcül bir düşman gibi etrafı sarıyor. Endüstriyel kömür dumanı ve doğal sisin birleşiminden doğan bu gri bulut her şeye yapışıyor. Nefes almak zor, öksürükten kurtulmak imkansız. Sis, gökyüzünden düşen is, kirlilik ve fabrikanın dumanı ile birleşerek insanların yaşamlarının ritmini belirleyen uğultulu bir müziğe dönüşüyor. Çocuklar öksürüyor, yaşlılar sarsılıyor, doktorlar bile tüylerine diken diken eden bir tavırla sizi uyarıyor. Ama çoğu zaman yardım edemiyorlar. Koku ise kendi başına bir karmaşa. Baca dumanı, lağım buharı, at gübresi ve önceki geceden kalmış yiyeceklerin karışımı. Bu koku her şeyi sarıyor. Saçınızı, kıyafetlerinizi, elinizde tuttuğunuz ekmeği bile. Gözle görülmez ama her yerde var. Sokaklardaki insanlar bu yoğun kokuya alışıktır. Neredeyse hiç şaşırmazlar.
Sisle kaplı sokaklara adım attığınızda tökezleyenleri, bağıran satıcıları, kaybolan şemsiyeleri görüyorsunuz. Ve bu sadece sabahın başlangıcı. Sis evlerin içine sızıyor, apartmanları kuşatıyor. Mum yakmazsanız karanlık ve duman içinde kaybolmanız an meselesi. Victoria dönemi Londra'sında hava sadece nefes almanızı engellemekle kalmıyor. Size hayatın sert gerçeklerini, şehre ait acımasız ritmi hatırlatıyor. Kalkıp dumanla kaplı sokaklara doğru yürüyorsunuz. Kahvaltı vakti geldi. Ama burada kahvaltı beklentilerden çok uzak. İşçi sınıfındaysanız elinizdeki ekmek kabuğu, yulaf lapası veya kaynatılmış çay günün belki de tek dayanağı oluyor. Şeker, tereyağı veya reçel hayal. Sadece nadir durumlarda bir miras veya şans eseri ulaşabileceğiniz bir lüks. Eğer yakın bir fırına erişiminiz varsa havada taze ekmek kokusu alabilirsiniz. Ama çoğu zaman bu başkasının kahvaltısıdır. Ve şimdi gerçek meydan okuma başlıyor. Sokaklar, çamur, at gübresi, ölü sebzeler, kömür küllerinin karışımıyla her adımınız bir savaş alanında ilerlemek gibi. İnsanlar, çocuklar, satıcılar, polisler. Hepsi karmaşık bir senfonide rol alıyor. Trafikte bir hata yaparsanız bir at arabası sizi alt edebilir. Bir adımınızı yanlış atarsanız çamurla dolu bir su birikintisine düşebilirsiniz. İş bulmak, hayatta kalmak demek. Bir fabrika işinde teriniz ve kanınız karşılığında birkaç kuruş kazanıyorsunuz. Parmaklarınız makinelere sıkışabilir, sırtınız ağrıyabilir, dişleriniz düşebilir ama arkanızda daima sizden daha çaresiz, iş için bekleyen başkaları var. Çocukluk burada çalınır, masumiyet yok edilir. Küçücük bedenler bacalardan süzülür. Çamur ve kurumla kaplı ellerle hayatta kalmayı öğrenir. Kadınlar ise hiç rahat değil. Gün doğumundan gün batımına kadar yerleri ovmak, kömür taşımak, yemek pişirmek ve aileyi idare etmekle yükümlüler. Çocukları büyütürken kendilerini bitkin hissediyorlar. Ama toplum her zaman gülümsemelerini bekliyor. Evli olsalar da olmasalar da hayat bitmez. Sürekli çalışmak, boyun eğmek ve hayatta kalmak zorundalar. Victoria dönemi Londra'sında hayatta kalmak bir ünvan kazanmak değil, bir dayanıklılık testi. Her gün, her saat bedeninize ve ruhunuza meydan okur. Küçük bir başarı, bir sonraki adım için sadece hayatta kalmak anlamına gelir. Ve işte tüm bu duman, çamur, sis ve kargaşa içinde insanlar yine de yürümeye, çalışmaya ve hayatta kalmaya devam eder. Çünkü Londra acımasız ama her zaman hayatta kalmanın hikayesini anlatan bir şehir. Günlük ekmek almak bile başlı başına bir maratona dönüşüyor. Kadınlar terzilik yapıyor. Loş ışıklı köşelerde saatlerce gömlek dikiyorlar. Kazanç çok az, gözler yoruluyor ve parmaklar kumaşa kanarsa işten oluyorsunuz. Bir de kibrit fabrikaları var. Beyaz fosfor çeneyi kemiriyor. Dişleri bozuyor ve yüzleri çürütüyor. Yönetim sakız çiğnemeyi bile suç sayıyor. Tüm bunlar yeterli gelmediğinde ya da şanssızsanız, dul, yetim ya da yalnızsanız sokak sizin tek seçeneğiniz oluyor. Seks işçiliği resmi olarak yasak değil ama toplumun gözüne batıyor. Yiyecek veya kira için para kazanabilirsiniz ama tutuklanma, saldırıya uğrama veya daha kötüsü her an mümkün. Korunmak tamamen şansa ve yün eldiven takma becerisine bağlı. Victoria dönemi Londra'sında bir kadından beklenen sessiz, itaatkar, sürekli meşgul ve temiz olmasıdır. Evde döşeme, ısıtma ve gelecek olmasa bile ahlaki merkez sizsiniz. Haklar yok, güvenlik ağı yok. Sadece başka kadınlar var. Kimi nazik, kimi acımasız ama hepsi aynı kabustan kurtulmaya çalışıyor. Yine de bir şekilde başarıyorlar. Fısıltılarla, hayatta kalma kararlılığıyla ve omuzları ücretsiz çalışmanın ağırlığıyla bükülmüş bir şekilde. Çocuklarını yatıştırmak, kapı önlerini süpürmek için zaman buluyorlar. Çünkü birileri yapmak zorunda. Siz de atlardan kaçmış, hayatta kalmış ve belki bir iş bulmuş olabilirsiniz. Ama hastalıklardan kaçamazsınız. Her yerde, sudan, duvarlardan, havadan, belki de öğle yemeğinizdeki börekte bile gizleniyor. Verem ciğerlerinizi yavaş yavaş tüketir. Öksürük kanlıdır ve sürekli devam eder. Kolera bir anda çökebilir. Bir dakika iyisiniz. Bir dakika sonra kusuyor, susuz kalıyor ve çaresizce mücadele ediyorsunuz. Tifo, kızıl
ve difteri gibi hastalıklar özellikle yoksulları hedef alır. Doktora gitmek için paranız yoksa çare bitkisel ilaçlar, ev yapımı iksirler veya saf umut oluyor. Laudanum reçetesiz satılan afyon ve alkol karışımı. En büyük teselliniz, ateşiniz, kramplarınız veya yas tuttuğunuz günler için. Ama ölüm kaçınılmazsa en azından biraz rahatlatıyor. Doktorlar var, bazıları iyi niyetli ama tıp hala tahmin ve deney üzerine kurulu. Sülükler, eldivensiz ameliyatlar, steril olmayan aletler, bunlar sıradan. Eğer iyileşirseniz şanslısınız. Yoksa küçük bir enfeksiyon bile işinizi bitirebilir. Kadınlar doğum için girdiklerinde bazen bir bebek, bazen bir mezar taşı ile çıkarlar. Ameliyatlar kan, para ve umut üzerinden yapılır. Sadece birkaç ilerici doktor hijyen ve antiseptiğe değer verir. Çoğu meslektaşı tarafından alay konusu olur. Hastalandığınızda çoğu kişi bekler. Bitki çayı içer, mum yakar, kıpırdamadan yatar. Doktora gitmek bir zorunluluk olmadıkça tercih edilmez. Bazen sadece şans eseri hayatta kalırsınız. Geceleri sokaklar karanlığa bürünür. Gaz lambaları zar zor ışık verir. Her şey silüet halinde görünür. Kambur figürler, pelerinli gölgeler, ayak sesleri yankılanır. Tek başınaysanız ya kaybolur ya da seçenekleriniz tükenir. Polisler devreye gezer ama karanlıkta bazı sokakların dokunulmadan kalması daha güvenlidir. Suçlular gecenin hakimidir. Whitechapel veya Limehouse gibi bölgelerden geçiyorsanız hızlı yürürsünüz. Biri izliyor olabilir. 1888'de ise tehlike 3 katına çıkar. Kadınsanız risk daha büyüktür. Teklifler fısıldanır. Bazıları takip eder. Bazıları umursamaz. Apartmanlar gıcırdar. Fareler duvarları eşeler. Tartışmalar 2 kat aşağıda patlak verir. Yangınlar da cabası. Bacalar kıvılcım saçar. Sobalar devrilir. Gaz lambaları düşer. Duman alarmı yok. İtfaiye yok. Komşular bağırır ve kovalarla müdahale eder. Geceyi hayatta geçirmek için mum veya fenerle yürümek zorundasınız. Victoria dönemi Londra'sında gece dinlenmek için değil, hayatta kalmak demektir. Yoksullar hafif uyur. Bir göz açık, bir kulak merdiven gıcırtısına odaklanır. Sabah sadece hayatta kalmak içindir. Şehir ışıkları duman ve kurumun arasından ancak misafir edilir gibi görünür. Duman boğazınızı tahriş eder, cildinize yapışır. Kirpikleriniz birbirine yapışır. Herkes öksürür. Kilise çanları, toynak sesleri ve bağıran satıcılarla birlikte günlük müziğiniz olur. Pencereler simsiyah, su gri, kıyafetler hafif is ve umutsuzlukla kokar. Dışarı çıkmak ister misiniz? Duman, pislik ve bacaların kavgası sizi bekler. Londralılar sürekli alacakaranlıkta yaşar. Güneş sadece bir söylentidir. Çocuklar solgunlaşır, bitkiler boğulur. Siz öylesine yoğunlaşır ki kendi ayaklarınızı bile göremezsiniz. İnsanlar evlerine yürürken kaybolur. Otobüsler kaza yapar. Tekneler görünmez olur. Sıcaklıkların çarpıştığı günler. 1873'te 5 gün süren yoğun bir sis 270'ten fazla kişinin ölümüne yol açtı. Şehir neredeyse farkına bile varmadı. Yoksullar daha da kötü durumdaydı. Ucuz, kirli kömür yakıyor. İnce duvarlı evlerde titriyor. Zayıf ciğerleriyle direniyorlardı. Çocuklar kış boyunca yaşlı köpekler gibi sürünerek geçirdi. Bronşit, verem ve kararmış siiller olmadan yetişkinliğe ulaşan çocuk bir mucize sayılırdı. Ve yine de devam ettiler. Soba yakıp dışarı çıktılar. Havayı soluyormuş gibi yaparak. Çünkü Victoria dönemi Londra'sında sis asla bitmezdi. Sadece beklerdi. Belki de en karanlık köşelerde yoksulluğun ve sisin ağırlığı altında bile insanlığın küçük ışıkları parlıyordu. Nezaket tuhaf bir şekilde hala varlığını sürdürüyordu. Maaş gününden önce bir aile aç kaldığında komşular arasında sessizce paylaşılan bir somun ekmekte fark edilebilirdi. Son haponesini çıplak ayaklı bir kadına veren bir annenin ellerinde. Kanlı ayaklı bir çocuğa verilen baş sallama, belki bir gülümseme. Ödül yok ama değerliydi. En karanlık gecekondularda, ara sokaklarda, yoksul evlerinde insanlar birbirlerine göz kulak oluyordu. Her zaman değil, mükemmel değil ama şehir onları tamamen yıkamamıştı. Bir anne dondurucu gecede sıcak tuğlasını paylaşırdı. Bir baca temizleyici yeni doğmuş bir çocuğun ilk tırmanışında takılmamasını sağlar. Ölmekte olan bir adam botlarını hala çalışacak gücü olan birine verirdi. Bunlar muhteşem jestler değildi. Küçük, sessiz ama sınırlı umudun değerini bilen insanlar için paha biçilmezdi. Barlar da bir tür sığınaktı. Gürültülü, pis, aşırı kalabalık.
Ama insanların şarkı söylediği, şakalaştığı, yaralarını ve kederlerini bir nebze olsa hafiflettiği yerlerdi. Et alacak parası olmayan bir adam ucuz bir bira eşliğinde kahkaha atabilirdi. Sokak sanatçıları, ucuz satıcılar, köşedeki kör kemancı hepsi bir tür teselli sunuyordu. Şehirdeki her şey size zarar vermek için var değildi. Buradaki nezaket naif değil, pratikti. Paylaşılan acıdan doğuyordu. Sistem sizi unuttuğunda, zenginler yokmuş gibi davrandığında tek güvenceniz birbiriniz oluyordu. Pisliğe, ateşe, sise rağmen insanlar hala seviyor, evleniyor, çocuk yetiştiriyor, umut ediyordu. Lağımda bir nezaket, soğukta bir sıcak el, bir ekmek kabuğu, yarım yamalak bir ninni. Belki de şehir kazanacak, belki de henüz değil. Kendinize sorun. Boğucu duman, duvarlardaki fareler, zehirli su ve dişsiz eczacıların afyon reçeteleri. Kendinize sorun. Victoria dönemi Londra'sında hayatta kalabilir miydiniz? Muhtemelen hayır. Bu şehir konfor için inşa edilmemişti. Kömür, ter ve yoksulların ezilmiş omurgaları üzerine kuruluydu. Her gün açlığa, hastalığa, toprak sahiplerine, fabrika ustalarına, polis memurlarına ve o sinsi korkuya karşı mücadele ediyordunuz. Dünya sizi unutmuştu. Modern lüksler, sabun, antibiyotik, elektrik düğmesi yoktu. Sosyal güvenlik, sağlık hizmeti, tatil günleri yoktu. Hedefiniz basitti. Sisli bir sabahı daha yaşamak. Akşam yemeğinden önce ölmemek. Tuvalet, diş macunu, öldürmeye çalışan musluk suyu. Hepsi birer lüks olacaktı. Duşları özleyecektiniz. Ve insanlar hayatta kaldı. Sendikalar kurdular. Aileler kurdular. Grevler düzenlediler. Romanlar yazdılar. Sokak köşelerinde müzik çaldılar. Bekilerdeki son ekmek parçası gibi umuda tutundular. Sisin içinde bile güldüler. Kalabalık gecekondu mahallelerinde aşkı buldular. Çığlık atan çocuklara ninniler söylediler. 16 vardiyadan sonra barlarda dans ettiler. Sadece kurban değillerdi. Güçlü, dirençli ve acı verici derecede insandılar. Muhtemelen bir gün bile dayanamazdınız. Ve bu bir hakaret değil, bir hatırlatma. Dayananlar sırtlarında bir imparatorluğun yükünü taşıdılar. Çoğu zaman yalın ayak, çoğu zaman aç. Neredeyse her zaman görmezden gelindiler. Şimdi biz temiz içme suyuna sahip, ısıtılmış odalarda yaşıyoruz. Belki hayatta kalmamamız sorun değil ama en azından onları hatırlayalım. İstatistikler değil, her gün imkansızı başaran insanlar olarak. Gorgo sadece. Kuralları çiğnemek, onları yeniden tanımlamak demektir. Sparta, Yunanistan'ın diğer şehirlerinden farklı olarak altın tapınakları veya felsefi tartışmalarıyla değil, savaşçılarıyla tanınırdı. Gorgo, bu acımasız besin zincirinin en tepesinde doğmuştu. Kral 1. Kleomenes'in kızıydı. Hayatı, ilk nefesini aldığı andan itibaren politikti. Sparta'da kadınlar toprak sahibi olabilir, topluma katkıda bulunabilir ve eğitim görebilirdi. Bu Gorgo'nun gözünde şaşırtıcıydı. Gorgo, sıradan bir Spartalı kadın değildi. Kralın tek çocuğu olarak hoplite kalkanları ve keskin mızrakların egemen olduğu bir dünyada öğrenmesi ve nüfus sahibi olması bekleniyordu. Henüz 8-9 yaşındayken Pers İmparatorluğundan gelen bir büyükelçi babasına rüşvet vermeye çalışmıştı. Gorgo cesurca uyarıda bulunmuş ve babası onu dinlemişti. Daha çocuk yaşta zekasını ve korkusuzluğunu göstermişti. Gorgo evlenecek yaşa gelmeden siyasi zekasının ipuçlarını vermişti. Disiplinin, açıklığın ve dürüstlüğün takdir edildiği bir toplumda öne çıktı. Kaderi belliydi. Yaldızlı saraylarda pasif bir kraliçe değil, halkını koruyan ve gerektiğinde krallardan daha yüksek sesle konuşan bir lider olacaktı. Gorgo'nun Kral Leonidas ile evliliği saray aşkı hikayesi değil, güç ve ortaklık hikayesiydi. Leonidas sessizliği ve savaşçı kimliğiyle tanınırdı. Gorgo ise şiir değil, güç arıyordu. Bu evlilik Sparta'da kadınların siyasette aktif rol alabileceğinin bir kanıtıydı. Çocukluğundan itibaren diplomatik gerginlikler, Pers tehditleri ve Sparta'nın iş çekişmelerinde danışmanlık yaptı. Diğer Yunan kadınlarının aksine kamu hayatının içinde aktifti. Pers istilası yaklaşırken Leonidas 300 Spartalı ile kuzeye yürürken Gorgo ona 6 keskin sözle veda etti. Kalkanınla dön ya da onurunla ölümü seç. Gorgo sadece kocasını ölüme göndermekle kalmadı. Termopili efsanesinin yaratılmasına da katkıda bulundu. Leonidas şehit olurken Gorgo hem halkını hem de devletini korumak için hayatta kaldı. Artık bir dul değil, Spartalıların yaşayan sembolüydü.
Leonidas ölümü sonrası Sparta savunmasız kaldı. Gorgo hem koruyucu hem de stratejist olarak öne çıktı. Gizli mesajları çözmek, Pers manevralarını anlamak, Yunan şehir devletlerini bir arada tutmak onun sorumluluğuydu. Siyasi açıdan riskliydi ama dinleniliyordu. Gorgo, Spartalı kadınlığın en nadir örneğiydi. Fiziksel olarak güçlü, zihinsel olarak keskin, sosyal olarak iddialıydı. Çocukları, geleceğin savaşçılarını yetiştirirken annelik pasif değil, politik bir görevdi. Gorgo oğlunu bir kral olarak yetiştirerek Sparta'ya bağlılığını gösterdi. Sadece kraliçe olmayı değil, Spartalı olmayı yeniden tanımladı. Leonidas'ın Tempoli'de ölümü duygusal ve politik bir şoktu. Ancak Sparta hala ayaktaydı ve Gorgo halkını ve devletini en karanlık günlerde taşımaya devam etti. Resmi bir rütbesi yoktu ama etkisi kocasının ölümünden sonra sönmedi. Oğlu Plearchus hala reşit değildi ve bir naiplik kurulması gerekiyordu. Tarih bize Gorgo'nun bu süreçte resmi bir naip olmadığını söylese de onun eğitimde ve alınan siyasi kararlarda rol oynadığından eminiz. Bu yas tutmanın değil, soğukkanlı hesaplamaların zamanıydı. Pers tehdidi hala yakıcıydı ve Yunanistan parçalanmıştı. Atina denizlerde, Sparta karada savaşmayı seçiyordu. Birliğin kırılganlığı Gorgo'yu Sparta'nın gayri resmi danışmanı haline getirdi. Pers'in kurnazlığı ve Yunan gururu arasındaki dengeyi o sağlıyordu. Sparta ne pervasızlık gösterebilir ne de zayıflık sergileyebilirdi. Gorgo iktidarın ince iplerinde yürümeyi erken öğrenmişti. Babası Clemens'in hırsının nelere mal olduğunu görmüş, hatalarıyla ders almıştı. Kralların zafer sarhoşluğu içinde yanlış kararlar verdiği sırada o mantıklı, soğukkanlı ve vatansever duruşuyla bir çapa görevi gördü. Emir vermesine gerek yoktu. Sparta'da kraliçeler örnek olarak liderlik ederdi. Onun sarsılmaz varlığı bile bir tür liderlikti. Leonidas olmadan Gorgo'nun fedakarlığı her siyasi kararda yankı buldu. Perslerle savaş devam ederken rolü sinsice değişmişti. Kraliçe eşten siyasi nüfus sahibine, siyasi nüfus sahibinden miras koruyucusuna. Oğlu Plearchus'un tahta çıktığında babası gibi savaşçı bir kral değildi. Sessiz, mütevazi ve askeri ihtişamdan uzak bir liderdi. Ama Gorgo hala arkadaydı. Onu yetiştirdi. Ona kahramanlık ve sorumluluğu öğretti. Gorgo'nun olağanüstü hali sadece iki kral ile olan bağıyla sınırlı değildi. Zekası, itibarı ve antik kaynaklarda defalarca anılması onu klasik tarihte nadir görülen bir kadın figürü haline getirdi. Kadınların çoğu gölgelerde kaybolurken Gorgo hesaba katılması gereken bir güç olarak öne çıktı. Spartalı kadınlar için güçlü, bilge ve vatanlarını savunmaya hazır olma kültürü olağandı ama Gorgo bunun yaşayan örneği oldu. Mızrakla savaşması gerekmedi. Sözleri, öğütleri ve kararlılığı silahıydı. Bir yabancı ona neden Spartalı kadınlar erkekleri yönetir diye sordu. Cevabı keskin ve efsaneydi. Çünkü biz erkek doğuran tek kadınlarız. Bu 6 kelime Spartalı gururu ve kadınların güçlenmesini en özlü şekilde özetliyordu. Gorgo kelimeleri bir strateji olarak kullandı. Babasına çocukken Pers rüşvetini ifşa ettiğinde çekinmedi. Gizli mesajları çözmek için tereddüt etmedi. Sözleri hançer gibi keskin, zekası ise zırh gibiydi. Emrini haykırmasına gerek yoktu. Kelimeleri yeterince güçlüydü. Blöf yapmaz, dal kavukluk etmezdi. Bir kraliçe, bir Spartalı ve savaşların gölgesinde güçlenmiş bir kadın olarak beklentileri doğrudan karşıladı. Soğukkanlı, hesaplı ve unutulmaz. Sesi onun silahı, zekası ise zırhıydı. Spartalılar için Gorgo kelimeleriyle savaşmayı bilen bir stratejistti. Her konuşması dikkatle seçilmişti. Her sözü yüzyıllar boyunca yankılanacak kadar etkiliydi. Ve böylece Gorgo sadece hayatta bir kraliçe olarak değil, unutulmaz bir güç ve Sparta'nın yaşayan zekası olarak tarihe geçti. Birçok kraliçe tarih kitaplarında gözyaşları veya güzellikleriyle hatırlanırken Gorgo'nun adı söyledikleriyle anıldı ve asla kastetmediği bir şeyi söylemedi. Sparta'da bu kazanılabilecek en büyük saygı biçimiydi. Gorgo'nun son yılları yumuşamayan bir şehirde geçti. Diğer Yunan şehirleri kültür merkezlerine dönüştürülürken Sparta militarist kimliğinden ödün vermedi. Katı, gururlu ve içe dönüktü. Taş ve bronz arasında hala dimdik duran Gorgo bu sert yolculuğa tanık oldu. Leonidas'ın fedakarlığı yalnızca Sparta için değil, tüm Yunanistan için belirleyiciydi. Persler püskürtüldü ve zafer Sparta'ya muazzam bir prestij kazandırdı.
Yunan özgürlüğünün koruyucusu olarak selamlandı. Ama zaferin bedeli büyüktü. Atina hızla güçlenip yenilikler yaparken Sparta katı ideallerine sıkı sıkıya bağlı kaldı. Gorgo muhtemelen bir zamanlar en büyük gücü sağlayan bu katılıkların şimdi sınırlamalara dönüştüğünü fark etmişti. Savaş artık sadece mızrak ve oklarla değil, diplomasi, ittifaklar ve iç karışıklıklarla da sürüyordu. Gorgo artık kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir miras haline gelmişti. Leonidas'a bir bağlantı, Sparta'nın geçmişinin simgesi ve gelecekte tekrar ne olabileceğinin hatırlatıcısıydı. Son günleri hakkında hiçbir kayıt yok ama onu sakin bir kararlılıkla karşıladığına inanmak için her sebep vardı. Çünkü fazlasıyla başarmıştı. Zamanının çoğu, kadını ve erkeği Gorgo gibi hükmetmeden yönetemedi. Kılıçsız savaştı. Kralların bile yumuşak başlık yapmasına izin vermedi. Yas tutuyorsa gizlice, umut besliyorsa kendine saklıyordu. Sparta'da duygular gösteriş için değil, miras vardı. Onun mirası bronz ve kanla güvence altına alınmış bir kolektif hafızada kazınmıştı. Gorgo'nun hikayesi trajedi veya romantizmle süslenmiş kraliçelerden farklıydı. Keskin zeka, politik beceri ve kalıcı gururun öyküsüydü. Kleomes'in kızı, Leonidas'ın karısı ama hiçbirinin gölgesinde kalmadı. Tarihçiler ve akademisyenler hala adının sıkça geçmesine hayret ederler. Herodotus onu pasif bir figür değil, belirleyici bir güç olarak anlatır. Kadınların adlarının nadiren kaydedildiği bir çağda Gorgo sessizliğiyle bir mızrağın kalkanını deldi. Mirasını derinleştiren şey resmi bir güce sahip olmamasıydı. Ordulara komuta etmedi, tahta oturmadı ama tavsiye verdi, uyardı, çözüm üretti, bir kral yetiştirdi ve Sparta'nın korkunç onurunu temsil etti. Utanç yerine ölümü, övünme yerine sessizliği, boş laf yerine eylemi seçen bir şehir inşa etti. En çok alıntılan sözü hala yankılanır. Kalkanınızla veya üzerinde geri dönün. Bu sadece bir veda değildi, bir felsefeydi. Sparta yasalarının damatılmış haliydi. Bir kraliçe kocasını gözyaşlarıyla değil, onurunu korumasını emrederek ölüme gönderiyordu. Gorgo trajik veya güzel olduğu için değil, saygı uyandırdığı için hatırlanır. Sessiz ama etkiliydi. Zekası Sparta'nın dokusuna kazındı. Güç her zaman yüksek sesle konuşmaz, taç her zaman takılmaz ve Gorgo bunun canlı kanıtıdır. Katman katman uzanan çölün ortasında Ürdün'ün gizemli kaleleri yükselir. Birçoğu mevsimlik su kaynaklarının veya antik ticaret yollarının yakınında inşa edilmişti. Geçiş istasyonları ve idari merkezler olarak kullanıldılar. Ama bunlar sadece işlevsel yapılar değildi. Mimari ve dekorasyon çok daha derin bir anlam taşıyordu. Güzellik ve eğlencenin mekanlarıydı. Duvarlar bir zamanlar hayvanları, müzisyenleri ve Bizans etkisiyle çıplak figürleri tasvir eden frenkslerle parlıyordu. Yıldız gözlem odaları, gösterişli hamamlar ve karmaşık oymalarla süslenmiş salonlar. Hepsi birer görsel şölendi. Bugün çoğu harabe halinde. Kumların altında yarı gömülü, çökmüş duvarlarıyla sessizliğe gömülmüşler. Ama bu taşlar hala bir zamanların hikayesini fısıldar. Emeviler yalnızca taş ve tuğladan kaleler değil, aynı zamanda bir imparatorluk vizyonu, lüks ve kültürel zarafet bıraktılar. Ürdün çölünde yükselen bu yapılar, Arap Yarımadası'ndan Şam'a uzanan bir imparatorluğun yansımasıydı. Emeviler hala göçebe kabile kökenlerinin mirasını taşırken, bu çöl kalelerinde medeniyet getirdiler. Siyasi güçlerini sergilemek, yerel kabileleri etkilemek, diplomasi yürütmek için ideal mekanlardı. Ancak bu yapılar sıradan av köşkleri değildi. Roma, Bizans ve Pers etkilerini harmanlayan sofistike yapılar, fethedilen toprakların kültürel mirasını da yansıtıyordu. Bazı kalelerde üzüm asmalarından oluşan mozaikler, Korint sütunlarıyla çerçevelenmiş çeşmeler ve efsanevi yaratıklarla dolu frenksler vardı. Doğu ve Batı'nın bu eklektik karışımı Emevilerin yalnızca çöl ağaları olmadığını, aynı zamanda çok vilayetli bir mirasın temsilcileri olduğunu gösteriyordu. Kaser al-Mahata'da hala görülebilen karmaşık taş işçiliği, İslami ölçülülük ve Greko-Romen tarzının zarif birleşimini yansıtır. Ama gerçek bir başyapıt Kusayr Amra'da gizlidir. Ürdün çölünün sessizliğine yarı gömülü, dışarıdan mütevazi bir yapı gibi görünse de içine adım attığınızda
baktığınızda bambaşka bir dünyaya girersiniz. Frankslerle dolu duvarlar, çölde sertliğe meydan okuyan renkler ve 13 asırlık sırlar fısıldar. Spa, siyasi inziva yeri, kültürel gösteri salonu. Hepsi bir arada kubbeli tavanları, hamamları ve gözlem evleriyle hem eğlence, hem güç, hem de bilim sunan bir saray. Frankslerle dans eden kadınlar, şarap içenler, ganimet çalan müzisyenler ve Herkül gibi mitolojik figürler yer alır. Bir odada burçlar ve gezegenlerin kişileştirilmiş halleri, başka bir duvarda ise 6 kral Emevilere boyun eğiyor. Bu sadece estetik değil, bir propaganda ve güç gösterisiydi. Emeviler dini yapılar dışında lüks, bilim ve siyaseti birleştiren mekanlar yaratmıştı. Zamanla Frankslerin renkleri solsa da restorasyon çalışmaları bu büyüleyici güzellikleri korumaya devam etti. Kusai Ramra artık UNESCO Dünya Mirası alanında, çölün ortasında sessizce hala saray şarkılarını, sıcak banyoların buharını ve yıldızlı tavanların ihtişamını fısıldıyor. Bir çöl rüyası, zamana meydan okuyan bir yapı. Uzaktan bakıldığında askeri bir kale gibi görünen bu yapılar yaklaştıkça bir sanat eserine dönüşür. Kireç taşı ve hassas taş işçiliğiyle yapılmış devasa simetrik yapılar. Emevilerin çöl fantezisi ve politik vizyonunun sessiz tanıkları. Ürdün çölünün sessizliğinde yükselen Kasr al-Harana ilk bakışta bir kale gibi görünüyor. Dar yarıklar, ok halkalarını andıran pencereler ve üç taraftan görünmeyen giriş. Ama işin aslı bambaşka. Burası geleneksel bir kale değil, sırları savaşta değil, karmaşık tasarımında ve belirsiz amacında saklı. 8. yüzyılın başlarında inşa edilen bu yapı günümüze ulaşan en iyi korunmuş Emevi eserlerinden biri. Ama akademisyenler hala ne olduğunu tartışıyor. Gerçek bir savunma noktası mı yoksa başka bir şey mi? Görünüşüyle bir kale izlenimi verse de savunma için gerekli mazgallar, su kaynakları veya garnizon kanıtları yok. Dar yarıklar ışık alıyordu ama saldırganları durduramazdı. Peki neden zırh giymiş gibi? Yaygın teori, buranın tüccarlar ve gezginler, diplomatlar için bir yol kenarı hanı, yani bir kervansaray olarak kullanıldığı yönünde. 2 katlı 60 odalı merkezi avlusu, misafirleri, hizmetçileri ve hayvanları rahatça barındırabiliyordu. Aynı zamanda kabile liderleri için buluşma noktası ve Ümeyat yönetimi içinde bir mekan olma ihtimali de vardı. İç mekanlar ise bir başka incelik sunuyor. Kemerli tavanlar, dekoratif nişler ve sıva izleri. 2. kattaki odalar toplantılar için tasarlanmış, hem özel hem etkileyici bir görkem sunuyordu. Duvarlarda kazınmış grafitiler, farklı yerlerden gelen okur-yazar ziyaretçileri hatırlatıyor ve yapının yaygın kullanımı hakkında ipuçları veriyordu. Kasr al-Harana bir kale gibi görünse de aslında bir bilmece, bir salon gibi davranan gizemli bir yapıydı. Bu belirsizlik kasıtlı olabilir. Güç, istikrar ve misafirperverliği aynı anda temsil ediyordu. Bugün ziyaretçiler koridorlarında yankılanan adımları dinlerken bir zamanlar içeride hangi anlaşmaların, tartışmaların ve ittifakların yapıldığını hayal edebilir. Bu yapı bir savaş alanı değil, diplomatik bir satranç tahtasıydı. Bir diğer çöl sarayı Kasr al-Mashata ise hala harap olsa da Ürdün'ün çöl kaleleri günümüzde sadece taş ve Frankslerden ibaret değiller. Onlar zamanın ve doğanın ve insan zekasının birleştiği bir sahne. Korumacılar yüzyıllar boyunca solmuş Franksleri stabilize ederek halka açtı. Ama çöl hala zorlu bir düşman. Güneşin kovurucu ışığı, kuru rüzgarlar ve kum erozyonu bu hassas sanat eserlerini tehdit etmeye devam ediyor. 1000 yıl dayanması beklenmeyen bu yapılar yine de hala ayakta ve hikayeleri fısıldıyor. Kaleler sadece estetik veya mimari değer taşımıyor. Onlar manevi bir bakış açısını ve kültürel bir hafızayı koruyor. Kusr Amra'da boyalı odalarında yürürken ya da Kasr al-Harana'da dar pencerelerinden dışarı bakarken insan çürümeye değil hafızanın kalıcılığına hayran kalıyor. Bu yapılar bize gösteriyor ki erken dönem İslam dünyası genellikle tasvir edildiğinden çok daha yaratıcı, açık ve çeşitliliğe sahipti. Ve zaman. İnsanlar zamanla tanıştı. Sayılar, yazı, ay, saat kavramları yokken paleolitik atalarımız zamanı, doğayı izleyerek takip ediyordu. Gün doğumu ve gün batımı zamanı aydınlık ve karanlık olarak böldü. Ancak insanlar sadece güneşe bakmıyor, ayın döngülerini de izliyorlardı. Ay yaşamı tekrarlayan birimlere bölerek ilk zaman ölçer oldu. Hilalden dolunaya, sonra tekrar karanlığa, yaklaşık 29,5 günlük bir ritim. Bu, kıtalar arası göçebe toplulukları için en güvenilir ölçüydü. Ay yalnızca zamanı göstermekle kalmadı.
kutsaldı. İnsanlar kemiklere çentikler kazıyor, taşlara semboller işliyor ve gün dönümlerinde taşları güneşin doğuş noktasına göre hizalıyorlardı. İlk takvimler binlerce yıl önce bu doğal döngülerin izlenmesiyle ortaya çıktı. Ay gökyüzünde yazılmış bir saatti. Hayatın ritmini, mevsimleri ve avlanma zamanlarını belirliyordu. Güneş ise daha sonra devreye girdi. Ay kısa ve güvenilir bir ölçü sunarken tarım ve yerleşik yaşam için daha uzun, hassas bir zaman ölçüsü gerekiyordu. Güneşin ufukta hareketi, yılın döngülerini anlamak ve ekim ile hasat zamanlarını belirlemek için kullanıldı. İlk insanlar gökyüzünün bu iki büyük rehberini, ay ve güneşi, doğanın ritmini anlamak ve hayatı planlamak için ustaca birleştirdiler. Bir yıl boyunca ufukta beliren değişimler sabırsızlıkla gözlemleyenler için bir düzenin ipuçlarını veriyordu. Güneş her gün aynı yerden doğup batmıyordu. Yılın belirli zamanlarında, bugün gün dönümleri ve ekinokslar dediğimiz dönemlerde güneş özel dönüm noktalarına ulaşıyordu. En uzun ve en kısa günler, gece ile gündüzün dengelendiği anlar. Eski insanlar için bunlar kozmik işaretlerdi. Zamanı taşla işaretlemeye başladılar. Mürekkep yoktu ama taşlar konuşuyordu. Stonehenge, İngiltere. Amacı hala tartışmalı olsa da yaz ve kış gün dönümleriyle hizalanması kesin. O günlerde güneş belirli taşlarla mükemmel bir uyum içinde doğuyor ve batıyordu. Saatlerin olmadığı bir dünyada bu inanılmaz bir hassasiyet gerektiriyordu. Benzer hizalamalar dünya çapında da görüldü. Mısır çölünde, Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da. Rastgele değildi. Gökyüzü gözlemcileri tarafından tarım, dini ritüeller ve yaşam döngüleri için planlanmıştı. Güneş onlar için sadece bir ışık kaynağı değil, ilahi bir varlık. Mısır'da Ra, Ant dağlarında Inti, Hindistan'da Surya. En uzun geceden sonra güneşin geri dönüşü, yeniden doğuşu ve sürekliliği simgeleyen kutlamalara dönüşüyordu. Böyle festivaller erken dönem dini takvimlerinin temelini oluşturdu. Güneşi takip etmek sabır, mimari ustalık ve manevi vizyon gerektiriyordu. Ay bize hareketi gösteriyordu ama güneş bize yapıyı veriyordu. İnsanlar, taşlar ve gölgeler aracılığıyla gökleri yeryüzüne bağladı. Zaman artık sadece bir döngü değildi. Toprağa kazınmış, yıldızlarla hizalanmış ve kutsallıkla sarılmış bir takvime dönüştü. Medeniyetler büyüdükçe zamanı ölçmek daha karmaşık hale geldi. Babilliler zamanı şaşırtıcı bir doğrulukla böldü. 7 günlük haftalar, 360 günlük yıl ve 60 tabanlı sayılar. Düzen ve ilahi yansımayı göstermek için. Mısırlılar ise Nil Nehri'nin taşmasını ve Sirius yıldızının yükselişini gözlemleyerek takvimlerini oluşturdu. Sirius'un şafakta görünmesi, hayat veren Nil'in taşmasını işaret ediyordu. Maya uygarlığı, ay döngüleri, güneş yılı, gezegen hareketleri ve kutsal sayıları birbirine bağlayan karmaşık bir zaman sistemi geliştirdi. Onlar için zaman doğrusal değildi. Döngüsel, ilahi ve ritüel ile derinden bağlantılıydı. Her tarih, her festival, hatta savaşlar bile göksel ritimlere göre planlanıyordu. Zamanı görmezden gelmek kaos demekti. Kutsal zaman yaşamı yönetiyordu. Güneş, ay ve yıldızlar aracılığıyla takvimler, ölümlü ile ilahi arasında bir köprü oldu. Medeniyetler ilerledikçe güneş yılı kavramı şekillendi. Ancak bir yılın 365,25 gün olduğunu anlamak yüzyıllar aldı. Ay takvimleri faydalıydı ama güneş yılı ile çakışmıyordu. 12 ay sadece 354 gün sürüyordu. Bu fark özellikle tarım toplumları için sorun yaratıyordu. Babilliler araya düzeltici aylar ekledi. Mısırlılar ise cesurca güneş takvimini benimsedi. 365 gün, 12 ay ve 5 ek gün. Bu dönemi için inanılmaz bir doğruluktu. Ama çeyrek günlük fark yüzyıllar boyunca yeni yıl kutlamalarını kaydırdı. Romalılar Mısır ve Yunan takvimlerini miras alarak bu sorunu çözdüler. İnsanlık zamanı ölçmeye ve düzeltmeye çalıştı. İlk Roma takvimleri, ay ayları ve siyasi manipülasyonlarla dolu kafa karıştırıcı bir karışımdı. Aylar siyasi ihtiyaçlara göre eklenip çıkarılıyordu. Büyük tutarsızlıklar kaçınılmazdı. Milattan önce 45'te Julius Caesar, İskenderiyeli gökbilimci Sosigenes'in tavsiyesiyle Julian takvimini tanıttı. Artık her 4 yılda bir ekstra çeyrek güne hesaba katan artık gün uygulanıyordu. Bu imparatorluk genelinde ilk gerçek anlamda güneş takviminin yaygın kullanımıydı. Yıl artık sadece tarım için değil, vergilendirme, yönetim, askeri seferler ve dini uygulamalar için de bir araç haline geldi. Yıl tanımlanınca sıradaki adım onu parçalara ayırmak oldu.
Aylar, haftalar ortaya çıktı. Aylar köken olarak aydan gelir. Çoğu eski toplum ay döngülerine dayalı bir takvim kullanıyordu. 29,5 günlük dolunay ritimleriyle 12 ay yaklaşık 354 günlük bir ay yılı oluşturuyordu. Ama bu 365 günlük güneş yılı ile uyumsuzdu. Toplumlar zamanla sistemi manipüle etmeye başladı. Aylar eklendi, gün sayımları ayarlandı veya Mısırlılar ve Romalılar gibi tamamen güneş tabanlı aylara geçildi. Romalılar bugün kullandığımız ayların isimlerini ve uzunluklarını büyük ölçüde belirledi. İlk takvimleri Mart'ta başlardı. Aylar Mars gibi tanrıların adlarını taşırdı. Sezar, Jül ayını, August, Ağustos ayını kendi adlarıyla yeniden adlandırdı. Roma'da zaman bile gücü yüceltmek zorundaydı. Peki ya hafta? 7 günlük bu birimin kökeni astronomik değil mistikti. Babililer 7 görünür gök cismine Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn hayranlık duyarak her günü bir gezegene atadı. Bu uygulama Yunan ve Roma sistemlerini etkiledi ve günümüze kadar geldi. 7. günün kutsallığı yaratılış hikayeleriyle Yahudilikte, sonra Hristiyanlık ve İslam'da pekişti. Haftanın temeli doğal değil, anlamlıydı. Zamanı aylara ve haftalara bölmek insanlığa ritim kazandırdı. Bu ritim günlük yaşamı öngörülebilir ve kutsal hale getirdi. Takvimler hayatta kalma araçlarından güç araçlarına dönüştü. Kim takvimi kontrol ediyorsa sadece mevsimleri değil toplumu da kontrol ediyordu. Vergiler, festivaller, hasatlar, hatta savaşlar takvimle yönetiliyordu. 16. yüzyıla gelindiğinde Julian takvimi yavaş yavaş doğruluğunu kaybetti. Yılda yaklaşık 11 dakikalık yanlışı vardı. 1500'lerde ilkbahar ekinoksunda tarih 10 Mart'a gerilemişti. Bu Paskalya için ciddi bir sorun oluşturuyordu. 1582'de Papa Gregory, Gregorian takvimini paylaştı. 10 gün atlandı. Artık yıl kuralları değiştirildi. Takvim neredeyse güneş yılıyla tam uyumlu hale geldi. Tepkiler hemen gelmedi. Protestan ve Ortodoks ülkeler şüpheyle yaklaştı. İngiltere 1752'ye kadar benimsemedi. Rusya ise 1918'de geçiş yaptı. Böylece tarihler ülkeler arasında farklılık gösteriyordu. Ancak zamanın evrensel bir standarda ihtiyacı vardı. Bilim, denizcilik, ticaret ve diplomasi bunu zorunlu kılıyordu. Gregorian takvimi yalnızca bir düzeltme değil, insanlığın zamanı deneyimleme biçiminde bir devrimdi. Bir kalem darbesiyle dünya günleri yeniden ayarlandı ve modern zaman ölçümü doğdu. Bugün miladi takvim evrensel ancak kadim ritimleri yansıtan takvimler hala geçerli. Hicri, İbrani, Çin ve bölgesel takvimler insanlık çeşitliliğinden vazgeçmedi ve atom zamanı, sezyum atomlarının titreşimlerine dayanan hassas ölçümlerle koordineli evrensel zaman oluşturuldu. Bazen dünyanın düzensiz dönüşü hesaba katılarak saniyeler ekleniyor. Tüm bu hassasiyete rağmen hala insani ritimlerle yaşıyoruz. Doğum günleri, hafta sonları, yılbaşı geri sayımları. Takvim artık bir araç, bir gelenek, bir kültür ve bir miras. Soğuk verimliliğin ardında atalarımızı taşlarla gökyüzünü hizalamaya iten aynı arzu yatıyor. Zaman içindeki yerimizi anlama arzusu. Zamanı ölçerken geçmişi, bugünü ve geleceği ölçüyoruz.